fotoğrafları mı çekiyorsun? Yok, hemen indirdim. Birazdan şuraya takılınca çekeceğim. Hazırlık aşamasını yapacağım. Canım, şaka yapıyorum. Rahat ol. Şu an Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden birisi sizsiniz. Altılı Masa eğer iktidara gelirse, mecliste ve Cumhurbaşkanlığı kazanırsa sizin ekonomi bakanı olacağınız konuşuluyor ki Meral Akşener de bunun altını çizdi. İlk olarak şunu sormak istiyorum size. Türkiye'nin ekonomik olarak fotoğrafını çekmek isteseniz neler söylersiniz? Türkiye uzun süredir kötü yönetildiği için ciddi problemleri var. Çok ağır bir tablo altında vatandaş eziliyor. Ama maalesef durumundan sonra daha da kötüye gidecek. Gidiyoruz biz, ekonomimize kötü bir zemine inşa ediyoruz. Ne demek istiyorum onunla? Türkiye'nin birçok kronik yapısal problemi var. İşte herkes söylüyor, cari açık problemi var. Ne demek cari açık problemi? Türkiye çok fazla dışarıdan mal alıyor, çok az aldığına göre çok az ihraç ediyor ve aradaki farkı da turizmle kapatamıyor. Yani biz sürekli dışarıdan ya borç almamız lazım ya yatırım gelmesi lazım. Yani biz dışarıdan gelecek sermaye bağımlıyız. Yapısal problem var. Evimizi böyle bir yere dikmişiz, ekonomimizi. Ondan sonra ne yapmışız? Kolonları kesmeye başlamışız. Ne demek istiyorum onunla? İlk önce ekonomimizin dengesini bozmuşuz. Makroekonomik istikrar gitmiş. Enflasyonu azdırmışız. Şimdi çok büyük bütçe açıkları veriyoruz. Yani Türkiye ekonomik istikrarı olmayan, dışarıdan yatırım çekmesi zor bir ülke haline gelmiş. Daha da kötüsü hukukun üstünlüğünü de bırakmışız. Türkiye'de artık kurallar çalışmıyor. Kimse hukuka güvenmiyor. Ondan sonra kurumları da bozmuşuz. Kurumların içi boşaltılmış, yozlaştırılmış, kurumlara güven kalmış, kurumlar çalışmıyor. Ve daha sonra böyle bir ortamda bizim dışarıya bağımlı, yurt dışından sürekli para ihtiyacımız olurken gelmediği zamanlarda güveneceğimiz Merkez Bankamızın rezervlerini boşaltmışız. Şu an Merkez Bankamızda rezerv kalmamış. Hatta biz eksideyiz. Borç harç aldığımız, Merkez Bankası'na getirdiğimiz rezervleri de satmışız. O da başka bir kolon. Yani ne yaptık? Makroekonomik istikrarı bozduk, bir kolon gitti. Hukukun üstünlüğünü kaldırdık, bir kolon gitti. Kurumların içini boşalttık, bir kolon gitti. Ondan sonra son kalan yer Merkez Bankası'ndaki dolarları da harcadık, bir kolon daha gitti. Ne oldu? Ekonomimiz çok kırılgan bir hale geldi. En ufak bir sarsıntıda artık bina çökecek. Çünkü inşa ettiğimiz yer kötü zeminde. Ondan sonra tüm kolonlarımızı keserek kırılgan bir hale getirdik. Şu an Türkiye sürdürülemeyecek bir şeyi sadece siyasilerin kendi çıkarları doğrultusunda sürünerek seçime kadar götürmeye çalışıyor. Yani şu ana kadar tabii ki vatandaşlarımız çok zorlandı. Ciddi bir geçim sıkıntısı var, enflasyon çok yüksek. Ama bundan sonra tecrübe edeceklerimiz maalesef daha kötü. Neden? Çünkü tahribat yapıldı. Şu an iktidar o tahribat vatandaş fark etmesin diye saklamaya çalışıyor. Peki Türk insanı şu an bu yanlış alınan ekonomik kararların bedelini ödedi mi? Bir kısmını maalesef çok ağır bir şekilde ödüyoruz. Yani fiyatlar çok arttı, enflasyon yüksek, ciddi bir gelir dağılım bozukluğu ve servet dağılım bozukluğu var. Yani toplumun önemli bir kısmı çok zor ekonomik şartlar altında yaşıyor. Bir kesim vatandaşımız çocuklarına yeterince gıda alamıyor. Gerçekten ağır bir bedel ödeniyor. Benim korkum daha büyük bedeller ödenmesi. Ne gibi ağır bedeller ödeyebilir bu şekilde ilerlerse? Şimdi bakın Türkiye ilk 3 ayda yani Ocak, Şubat, Mart aylarında 35 milyar dolar civarında bir ticaret açığı verdi. Yani biz şu an tüketiyoruz, dışarıdan mal alıyoruz ama dışarı o kadar mal satmıyoruz. Ve 35 milyar dolar o kadar büyük bir para ki bizim bunu turizme falan kapatmamız imkan yok. 3 ayda 35 milyar dolar, ayda yaklaşık 12 milyar dolar para demek. Bu büyük bir açık. O zaman siz bu şekilde tüketmek istiyorsanız dışarıdan ya borç almanız lazım ya da dışarıdan gelip insanın Türkiye'ye yatırım yapması lazım. Yani bir şekilde o paranın Türkiye'ye gelmesi lazım. Ve şu an öyle bir para gelmiyor. Merkez Bankamızda da para kalmadığı için çok yakın bir gelecekte biz zor kararlar vereceğiz. Önemli olan insanları korumak, refahlarını yükseltmek. Benim biraz önce de söylediğim önemli bir şey vardı. Benim bu göreve talip olmamın birçok nedeni var. Onlardan biri de esasen dar gelirlerin, ücretlerin korunması gerektiği. Ben 2001 krizin sırasında getiren çözümün birçok yönünü iyi dedim ama bir yönünü de eleştirdim. Evet. Neydi o?
dar gelirleri, ücretlere fedakarlık yapmaya zorlamasıydı. Şu an Türkiye'de o kesim bu ortamda büyük bir gelir dağılım bozukluğu ve servet dağılım bozukluğu yüzünden oldukça zor durumda. Bu vatandaşlarımızdan daha fazla fedakarlık yapmamız doğru değil. Yani insani açıdan da doğru değil, ekonomik açıdan da doğru değil. Bu insanlar çocuklarını besleyemeyecek duruma gelmişler. Hangi ülke gelecek neslini beslemeden, eğitemeden yükselebilir ki zaten? Ama bunun bir de tabii insani yönü var. Yani bu zaten ben bunu doğru bulmuyorum. Ona karşıyım. Onun için bir kemer sıkma olacak ama bu vatandaşlarımızı sosyal devlet olarak bizim korumamız lazım. Biz bunu yapacağız. Ve hızla ekonomi toparlanma sürecine girecek. O toparlanma süreci gerçekleştikçe bu tür devletin sosyal devlet olarak sağladığı sosyal yardımların ihtiyacı olan vatandaşlarımız sayısı hızla azalacak ve bu şeylerin ihtiyaç kalmayacak. Tabii onlar orada durur. Evet. Ama insanlar talep etmezler artık. Şimdi biz onu yapacağız. O anlamda doğru, zor bir süreçten geçeceğiz ama biz bu mağdur durumdaki vatandaşlarımızı koruyacağız. Ama tabii ki bazı yerlerde kemer sıkmak gerekecek. Ama bizim ne yapacağımızı anlamak ve ne kadar zorluk olup olmadığını görmek, mukayese olarak biz gelmezsek ne olduğunu anlamak, ne olacağını anlamayı da gerektirir. Onu da şöyle kısaca bir anlatayım. Şimdi diyelim ki Allah göstermesin Tayyip Bey seçimi kazandı. Ve şu an gittiği yolda gitmeye ısrar ediyor, devam ediyor. Türkiye önümüzdeki birkaç ay içinde elindeki rezervleri tükeneceği için, bu taşıma suyla değirmenle dönmeyeceği için daha çok taviz de verir bu uluslararası anlamda ama sonunda gelip tıkanacak. Tıkandığı zaman ne olacak? Gaz mı alacaksın evini ısıtmak için? Petrol mü alacaksın? Yoksa ham madde mi alacaksın sanayini çalıştırabilmek için? Yoksa çocuğunu beslemek için et mi ithal edeceksin? Şimdi böyle zor bir tercihe zorlanacak. Çünkü bizim Türkiye'nin Tayyip Bey'in liderliğinde yeterince dövizi kalmayacak. Sen kalmadı. Şu an Suudi Arabistan'dan oradan buradan diline götürüyoruz. O sürdürülecek bir sistem değil. Yani çok ciddi bir Türkiye ödemeler dengesi krizine gelecek. Yani yurt dışından ithal ettiği mallara parası olmadığı için ithal edemeyecek hale gelecek. Ya da diyecek ki benim gittiğim yol yanlıştı. Ben seçimi kazanmak uğruna kabul etmedim hatalarımı. Şimdi seçimi kazandım diyecek ve diyecek tamam ben dönüyorum. Bir U dönüşü yapacak. Yapabilir mi? Yapabilir, tabii ki yapabilir. Ama U dönüşünde başarılı olmak için güvene ihtiyacı var. Doğru kadrolara ihtiyacı var. İkisi de yok. Sahip olabilir mi? Şimdi doğru kadroları getirmeye çalışabilirsiniz. Ama burada bunu dünya çapında iyi yapabilecek Türk sayısı çok az. Biz ne yapacağız derseniz, biz çok hızla bu gidilen geri yoldan döneceğiz. Ama biz dönerken Tayyip Bey'e göre çok avantajlıyız. Niye? Bir, bizim kadrolarımız çok iyi. Dünyada bu işi yapmış en kaliteli Türkler bizim elimizden. Bizim kadromuz, o grup biziz. Biz kendi programımızı yazabiliriz. Biz kendi programımızı da uygulayabiliriz. Ve uluslararası anlamda da çok büyük bir tanınırlığımız ve güvenilir bulunuyoruz. Yani biz çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi yeniden yatırım yapılabilir, esasen Avrupa'nın cazibe merkezi haline getirebiliriz ki getireceğiz. Evet. Şimdi ben size şöyle küçük bir tablo vereyim. Bakın, Türkiye'de hızlı bir şekilde makroekonomik istikrar sağlanması lazım. Nedir o? Enflasyon düşecek, fiyat istikrarı sağlanacak. Bu sağlanırken tabii ki bir kemer sıkmanın uygulanması gerekecek. Şu an çok fazla seçimi kazanmaya yönelik bütçe açığı veriliyor. Yani sürdürülemeyecek bir şekilde devlet para harcıyor. O harcanan paralar ne olacak? İlk önce enflasyonu arttıracak. Niye? Çünkü biz şu an çok aşırı hızla sisteme para soktuğumuz zaman insanların eline para geçiyor. Ama üretimimiz aynı hızla artmadığı için yani talep artmıyor. Talep artacak ama arz yok. Malların fiyatı artar ve o paranın bir kısmı da yurt dışına ithal mala kaçar. Şimdi biz hem bütçe açımızı büyük götürerek hem cari açımızı büyük götürerek daha büyük problemlere, enflasyona da yol açacağız. Bunları bizim ilk önce bir durdurmamız gerekecek. Bütçe disiplini sağlayacağız. Doğru politikalarla, özellikle doğru para politikalarıyla hızla bir yıl içinde gıda enflasyonu durdurup hatta gıdayı çok daha ucuz hale getireceğiz. Doğru tarım politikalarımızla. Bunu yaparken hukukun üstüne tesis edersek, Türkiye'de bir anda istikrar gelmiş, hukukun üstünlüğü gelmiş, kurallar çalışıyor. Dünyadaki şu an gelişmekte olan bazı şeyleri de kendi avantajımıza kullanacağız. Nedir o? Şimdi dünyada
uluslararası şirketler, etrafta gördüğünüz binaların çoğu uluslararası şirketler tarafından üretiliyor. Ve bu şirketler artık hiçbir malı tek bir ülkede üretmiyorlar. Her malın içinde başka ülkelerden gelmiş küçük parçalar var. Niye öyle yapıyorlar? Çünkü daha ucuz. Yani verimlilik esasıyla bir tedarik zinciri kurmuşlar. İşte cebinizdeki cep telefonu, atıyorum, Amerikalı bir mühendis tarafından tasarlanmıştır. Çin'de monte edilmiştir ama parçalar Kore'den, Japonya'dan, Almanya'da gelmiştir. Bir bilgisayar şirketi, Amerikalı bir şirket, çok meşhur bir telefonu üretiyor. 31 değişik ülkeden parça koyuyor aletin içine. Buna da tedarik zinciri deniyor. Şimdi tedarik zincirleri genelde ucuza getirilsin diye çoğunlukla Asya'dan tedarik ediliyor. Fakat bu dünyadaki yeni kutuplaşma ve pandemi sırasında alınan derslerden sonra bu verimlilik esasındansa bu tedarik zincirleri güvenilirliğe döndü. Diyor ki ya evet Asya'da bir %5 daha ucuz üretebiliriz ama kesintiye uğrayabilir. Çin'le Amerika arasında gerginlik var. Belki orada problem çıkabilir. De pandemi yüzünden gördük mal gelmedi. Onun için biz bu tedarik zincirlerimizi kısaltalım, yanımızdaki ülkelerde üretelim. Şimdi dünyanın tabii çok zengin ülkeleri var. Japonya çok ciddi derecede tedarik zinciri kuran bir ülke. Amerika var, bir de Avrupa var. Biz de Avrupa'nın gümrük birliği içindeyiz, yanı başındayız. Mühendisimizle, iş gücümüzde çok avantajlı durumdayız ve Türkiye bu tedarik zincirlerinde tecrübesi de var. Şimdi ne yapacağız biz? Bu hızla değişmekte olan tedarik zincirlerinin içine gireceğiz. Avrupa'nın yüksek teknolojili üretimlerinin büyük kısmını buraya çekeceğiz. Şimdi bizim oradaki en büyük rakibimiz Polonya. Polonya'nın şu an kapasitesi dolmak üzere. Biz hızla Avrupa'nın yüksek katma değer yaratan ürünlerini buraya getirebiliriz. Bazı kısımları burada üretebiliriz. Bunu yaptığımız zaman ne olacak? Burada ücretler artacak. Çünkü yüksek katma değerli ürün üretiyorsanız işçimize de yüksek maaş verebileceksiniz. Türkiye ihracat yaptığı için cari açığı kapanacak ve burada hızlı bir düzelme başlayacak. Bu bize ne yapacak? Zaman kazandıracak. Çünkü biz kendi şirketlerimizi de teknoloji basamaklarını hızla çıkarmamız lazım. Ama onu nasıl yapacaksınız? Doğru seçtiğiniz sektörlerde destek vererek, doğru tasarlanmış teşvik politikalarıyla siz aynı zamanda kendi mukayeseli avantajlarınızı geliştirerek, işte araştırma geliştirme denen şey, kendi ürünlerinizi yaratmaya başlayacaksınız. Ve o sizin Türkiye'ye davet edip ihracat için kullandığınız sektörlerde yavaş yavaş daha çok kendi teknolojilerinizi kullanabileceksiniz. Daha çok katma değer yaratacaksınız. Yani Türkiye'nin izlemesi gereken yol bu. Hem tarımda hem sanayide akılla, bilimle yeni bir sistem kuracaksınız. Ve Türkiye'nin avantajlarını kullanarak Türkiye'yi bu olduğu yerden çıkaracağız hep birlikte. Peki bu son zamanlarda çokça duyduğumuz haberlerden birisi. Türkiye, Suudi Arabistan'la anlaşma yaptı. Suudi Arabistan, Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırdı. Buna benzer haberler. Bu ne anlama geliyor? Biraz önce anlattığım gibi Türkiye dışarıdan çok mal alıyor, az mal satıyor mukayeseli olarak. Onun için de bizim bu alışverişi Türk lirasıyla yapamayacağımız için uluslararası geçerli olan paralara ihtiyacımız var. Bu da dolar, euro, yen. Onun için de bizim dışarıdan bu parayı bir şekilde bulmamız lazım. Kendimiz yaratamadığımız için. Suudi Arabistan'dan gelen para Türkiye'nin çok kısa bir süre için bu ihtiyacını karşılayacak. Yani Türkiye problemlerini çözmeden taşıma suyla birkaç gün kazanmak için Suudi Arabistan'dan para aldı. Ama sadece Suudi Arabistan'dan almadı, başka ülkelerden de alıyor. Şimdi burada para almak dışarıdan sorun değil. Buradaki sorunlarınızı çözmemeniz ve şu an erteleyerek büyütmeniz. Burada ikinci bir sorun var Suudi Arabistan'da ya da Rusya'da ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaynaklanan. Biz o paraları hangi bedeller ve karşılıklar karşısında alıyoruz? Ne sözler veriyoruz? Bizim uzun vadede uluslararası çıkarımıza bunlar zarar verecek mi? Şimdi Suudi Arabistan, Sayın Cumhurbaşkanı da haklı olduğu bir şekilde burada bir cinayete karıştı ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi burada ciddi bir hata yaptı Suudi Arabistan. Cemal Kaşıkçı. Evet, biz ondan sonra yani Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun takipçisi olduk. Burada sorun yok, hatta olmalıyız. Ama daha sonra Suudi Arabistan bize adı konmayan bir ekonomik yaptırım uygulamaya başladı. Ve biz kötü yönetildiğimiz için ekonomik açıdan ve uluslararası ilişkiler açısından köşeye sıkıştık. Suudi Arabistan gibi bir ülkeye Türkiye teslim oldu. Davayı
bu soruşturmayı teslim etti Suudi Arabistan'a. Ondan sonra Suudi Arabistan bize yaptığı yaptırımları kesti, tekrar oraya ihracat yapmamıza müsaade etti ve sonra da böyle bir 5 milyar dolar verdi karşılığında. Yani biz ne yapıyoruz? Uluslararası bir doğru bir hareket yaptığımız zaman arkasında duramıyoruz. Niye duramıyoruz? Çünkü Ekonomik bağımsızlığımız yok. Ekonomik olarak kötü yönetiliyoruz. O zaman da bakın Suudi Arabistan dünyada çok kuvvetli bir ülke değil. Ekonomisi de öyle bizden büyük de değil, zengin bir ülke de değil sanılanın aksine. Sadece tek yönlü, petrole bağımlı, orta büyükte bir ekonomi ve ciddi derece beşeri sermayesi sınırlı bir ülke. Biz öyle bir ülkeye karşı bile itibarımızı koruyamadık ve bu Türkiye'nin uzun vadedeki uluslararası ilişkilerini de etkiler. Niye? Türkiye herhangi bir davada haklı olduğu zaman insanlar Türkiye'nin üzerine ekonomik yaptırımlarla giderler ve Türkiye teslim olduğunu gösterdi. Onun için Suudi Arabistan'dan alınan paranın ben doğru olmadığını söylüyorum. Yoksa tabii ki Suudi Arabistan'dan da yatırım gelir, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de gelir, Katar'dan da gelir, Japonya'dan da gelir, Avrupa'dan da gelir. Orada bir sorunumuz yok. Ama siz bu parayı hangi şartlarda ve nasıl alıyorsunuz, nasıl taviz veriyorsunuz? Buraya yatırım yapsınlar, herkes kazansın. Burası çok üretken bir ülke, verimli bir ülke olsun, ihracat yapalım. Ama buraya taşıma suyla değirmen döndürmek için geliyorsa o para, yatırıma değil, sadece bizim günlük cari açığımızı seçime kadar idare etmek için geliyorsa bu Türkiye uzun vadede zarar verir. O zaman bu noktada Rusya'nın sonuçta Türkiye Rusya ile son zamanlarda özellikle son 5 senedir artan bir ilişkisi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Türkiye ilerleyen yıllarda daha da yakınlaşarak Rusya'ya bu şekilde ilerlerse ekonomik bağımsızlığını Rusya'ya teslim etmiş olur mu? Ve dış politikayı nasıl etkiler? Rusya ile Türkiye komşu iki ülke. Ve biz her zaman da komşu olmaya devam edeceğiz. Bizim çok eski tarihsel ilişkilerimiz var ama büyük de esasen biliyorsunuz tarihte ciddi Osmanlı İmparatorluğu'yla Rus İmparatorluğu arasında ciddi çıkar çatışmaları da olmuş. Bugüne kadar geldik. Soğuk Savaş yıllarında da karşı taraflardaydık. Ama tabii ki Türkiye ile Rusya iyi komşuluk ilişkileri içinde uzun vadede iki tarafın da çıkarına uygun bir şekilde ortak işler yapabilir. Burada bir sorunu yok. Şimdi Türkiye'nin sorunu şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye burada bazı kararlar verdi ve Rusya ile asimetrik bir ilişki kurdu. Biz Rusya'ya çok bağımlı hale gelmeye başladık ülke olarak. İşte bu Tayyip Bey'in yaptığı hatalardan biri. Biz Rusya'dan, yani Türkiye Cumhuriyeti Rusya'dan gaz satın alıyor. Türkiye Cumhuriyeti nükleer enerjisinde Rusya'ya yine bağımlı hale geldi. Genelde hiçbir ülkeye bu kadar çok bağımlı olmamamız lazım bir alanda. Biz onun üstüne Türkiye Cumhuriyeti savunma meselelerinde de Rusya'ya bağımlı hale gelmeye başladı. Ama şu an Rusya ile bizim bazı problemlerimiz var. Suriye'de olsun, başka yerlerde olsun. Bu esasen Türkiye'nin uzun vadede yararına değil. Ama biraz önce Suudi Arabistan örneğinde verdiğim gibi Türkiye Rusya'ya mali anlamda da bağımlı olmaya başladı. İşte kısa sürede seçime kadar idare edebilmek işte gazı alalım ama parasını sonra verelim türü. Bu da esasen Rusya gibi ülkelerin Türkiye'yi kendi çıkarı doğrultusunda istediği gibi kontrol etmesine neden olur. Bu sağlıklı bir yapı değil. Peki siz nasıl ilerleyeceksiniz eğer ekonominin başına gelirsiniz, altılı masa olarak görevde yer alırsanız? Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Çünkü yapılmış anlaşmalar var. Şimdi bizim yapacağımız şey çok esasen net ve Türkiye'nin şu içinde bulunduğu zor durumdan hızla çıkaracak. İlk önce Türkiye'nin kırılganlıklarına son vereceğiz. Türkiye ekonomik olarak kırılgan olmazsa ve sürekli dışarıdan gelen küçük paralara muhtaç olmazsa o zaman uluslararası ilişkilerinde de daha dik durabilir ve taviz vermek zorunda kalmaz. İlk önce Türkiye'nin Rusya'ya, Suudi Arabistan gibi ülkelere maddi olarak uluslararası taviz vererek para bulması ihtiyacına son vermeniz lazım. Onu vermeniz için de makroekonomik istikrar sağlamanız ve cari açık probleminizi de halletmeniz lazım. Bunları hallettikten sonra işler dengeye girer. Rusya komşumuz olarak da kalmaya devam edecek. Orada bir problem yok. Ama dengeli, birine muhtaç olmadan,
taviz verecek bir durum olmadan götürürseniz Rusya ile ilişkiler çok dengeli bir şekilde yürür. Türkiye, Cumhuriyet tarihinde Rusya ile tabii ki çıkar çatışmalar oldu. Bazı yerde işbirliği yaptı, iki tarafın da işine gelen işler yapıldı. Onlar devam edecektir o şekilde. Orada sorunumuz yok. Peki bu kötüye gidiş sizce nereden başladı? Bir zaman dilimi verseniz Şimdi neresi dersiniz? AK Parti'nin bütün iktidarına baktığınız zaman iyi yapılan işler vardı, kötü yapılan işler vardı. Zamanla kötü yapılan işlerin sayısı artmaya başladı. Tarih vermem gerekirse 2001 krizi Türkiye için çok yıkıcı bir kriz. 2001 krizinden sonra benim bazı yönlerini beğenmediğim ama birçok açıdan iyi bir makroekonomik istikrar paketi uygulandı. 2002'den sonra AK Parti iktidara geldikten sonra o istikrar paketini devam ettirdiler. IMF ile bir daha anlaştılar. 2008'den sonra makroekonomik istikrar yolunda küçük küçük hatalar yapılmaya başlandı. 2010 yılı ve 11 yılı ciddi dönüm noktalıdır. 2011 yılından sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri düşmeye başlar. Rezervlerimiz düşerken aynı zamanda vatandaşlarımızın da Türk lirasına olan güveni azalıyor. Onu görüyorsunuz. Şimdi o zaman ayırırsak ne oluyor? 2002'den 2000'li yıllardaki istikrar paketi fena değil, güzel uygulanıyor. Fakat ne yapılıyor? O makroekonomik istikrar sağlandıktan sonra kalkınma politikaları uygulanmıyor. Doğru tarım, doğru sanayi politikaları uygulanmıyor. Birçok hatalar daha yapılmaya başlandı. 2021 yılı daha önemli bir dönüm noktasıdır ama 2021'den önce 2018 yılında 21 yıl arasında da hataların cinsi biraz değişti ve ağırlaşmaya başlandı. Türk lirası itibar kaybetti. Onu suni olarak değerini tutmak için Türk lirasının aşırı derecede güvencesi olan o rezervlerimiz satıldı. Hani sizin de duymuş olacağınız o 20 olduğunu tahmin ediyorum. O 28 milyar dolar odur. 128 milyar dolarlık bir rezerv niçin satıldı? Siz yanlış politikalar uyguluyorsunuz. Türkiye'ye ve Türk lirasına güven yok. Ama siz halkın gözünü boyamak için seçimler, yerel seçimler arasında Türk lirasının değeri kaybetmesin diye o dövizleri harcıyorsunuz. Onun bakın bir detayını açayım. Çok önemlidir o. Çünkü birçok insan teknik bir mesele için takip edemiyor. Türkiye'ye güven azaldı. Niye? Çünkü biz kolonları kesiyoruz. Değil mi? Makroekonomik istikrarı kaybettik, hukukun üstünü kaldık. Yatırımcı burada kalmak istemiyor. Güvensizlik oluştuğu zaman yurt dışından gelenler hemen çıkmak isterler. Esasen o da satıp çıkmalarını zorlaştırır. Çünkü sattıkları zaman değeri düşük bir şeye satacaklar. Hani kimse zararına çıkmak istemiyor. Biz değil daha söz Damat Bey, Sayın Albayrak halkın gözünü boyamak için dedi ki onların değeri düşmesin, o ekonomide kötüye işaret olur. Kamu bankalarına emir verelim, onları kamu bankaları alsın dedi. Kamu bankaları bu devlet kağıtlarını yabancının elinden aldı iyi fiyata. Yabancılar için olan iyi fiyata. Yabancılar çok iyi fiyattan bizim iç borçlanma kağıtlarımızı kamu bankalarımıza sattı. Şimdi ellerinde Türk lirası var. Türkiye güvenleri yok, çıkacaklar, dolar alacaklar. Şimdi yabancılar dolar talep ederse olur, doların değeri artar. O da tabii ekonomide bazı şeylerin sağlıksız olduğunu göstereceği için seçim var. Berat Bey ne yaptı? Dedi ki Merkez Bankamızın rezervlerini verelim yabancılara, doların değeri artmasın ülkemizde. O 128 milyar dolar hikayesinin önemli bir kısmı budur. Yabancılara çok iyi fiyattan, yüksek fiyattan paraları verdik, tahvillerde de. Sonra da çok ucuz dolarla da verdik, eline gittiler. Damat Bey, Sayın Albayrak halkın gözünü boyamak için dedi ki onların değeri düşmesin, o ekonomide kötüye işaret olur. Kamu bankalarına emir verelim, onları kamu bankaları alsın dedi. Kamu bankaları bu devlet kağıtlarını yabancının elinden aldı iyi fiyata. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Peki nitelikli iş gücünü nasıl Türkiye'de tutmayı planlıyorsunuz? Çünkü Türkiye'de nitelikli iş gücüne sahip ve genç insanlar yurt dışına kaçmayı planlıyor şu an. Ben de çok sayıda görüyorum. Doktorlar, mühendisler, Aselsan'dan bile 800 mühendis Hollanda'ya gitti. Bunu nasıl durdurmayı planlıyorsunuz? Şimdi bunun bir ekonomik yönü var, bir de diğer mevzular var. Diğer mevzular da ekonomik kadar önemli esasen. Onun için ben bu gençleri anlıyorum ve hak veriyorum. Gençlerimiz buradan çıkmak istiyor çünkü burada çok yanlış işler dönüyor.
Ben niye geri gelip bunlara müdahale ediyorum? Çünkü bu işleri düzeltebileceğimize inanıyorum. Bir fark yaratabileceğimize inanıyorum. Nedir onlar? Bakın, ekonomiye geleceğim ama ilk önce bir ekonomi dışına bakalım. Bir genç arkadaşımız bir tweet atıyor. Hatta atılmış bir tweet'i retweet ediyor. Sabah olmadan gelip evinden alıyorlar. Sağda solda istediğinizi söyleyemiyorsunuz. Eğlencenize karışılıyor, yaşam biçimimize karışıyor, bir dayatma var. Bu çok tatsız bir ortam. Özellikle bu devirde, yani 1970'lerde ben büyürken dünya çok daha farklıydı. İnsanlar baskıyı daha çok kabul edebiliyorlardı. Artık dünyada öyle bir şey yok. İnternet, herkes her yerde ne olduğunu görüyor. Yani böyle bir baskı rejimini hak etmiyoruz. Gençlerimiz de tabii haklı olarak isyan ediyorlar. Burası yaşanacak bir ülke olmaktan çıkıyor. O kısmı önemli. O kısmın hızla düzeltilmesi lazım. Bir de ekonomik yönü var. Biz küçükken devlet kaliteli eğitimi bedava veriyordu. Eğer bir yetenekliyse ve çalışıyorsa önü açıktı. Mezun olunca da iyi işlere girebiliyordu ve girdiği zaman da iyi paralar kazanabiliyordu. Şimdi ne oldu? Devlet artık iyi eğitim vermiyor. Eğer anneniz babanız varlıklı değilse iyi eğitime ulaşamıyorsunuz. Fırsat eşitliği yok. Fırsat eşitliği bitti eğitimde. Fırsat eşitliği bittiği gibi mezun olduktan sonra da yok. Olur da bütün şartların ağırlığına rağmen iyi bir okula girer, iyi bir üniversiteden mezun olsanız bile eğer tanıdığınız yoksa, AK Partili değilsiniz, ayınız dayınız yoksa siz iyi işe giremiyorsunuz. Şimdi böyle bir yerde gelecek hayal kurmak, çalışmak, işte yapayım bunları bak ileride iyi olacak diye olmadığını görüyorsunuz. İnsanlar asgari ücretle işe giriyorlar, asgari ücretle emekli oluyorlar. Şimdi baktığımız zaman bizim rekabet etmek istediğimiz, geçmek istediğimiz ülkelere doğru asgari ücret, oralarda Türkiye'ye göre çok yüksek ama acayip yüksek değil o ülkeler nezdinde baktığında. Ama sonra 3 yıl sonra, yani lise mezunu bir çocuk işe giriyor, 3-4 yıl sonra terfi ediyor, ücreti artmaya başlıyor. Türkiye'de o yok. 4 yıl eğitim almış makine mühendisi, işte asgari ücret o zaman 5.000 lira civarında 8.000 liraya çalışıyor. Kaynak ustası arıyorlar, 20.000 lira vermek zorundalar. Niye? Çünkü kaynak ustası yok. Yani tabii ki kaynak ustası değerli bir becerisi var, takdir ediyoruz ama mühendislik eğitimi daha uzun bir eğitim. Şimdi bir arkadaşımızı, kardeşimizi, evladımızı alıp 4 yıl mühendislik olarak eğitmişiz. 8.000 lira kazanıyor ama bu arkadaşımızı belki 12 ayda, 18 ayda alabileceği bir kaynak ustası eğitimle kazanabileceği 20.000 liradan mahrum etmişiz. Şimdi Türkiye'de üniversitelerde bir beceri uyuşmazlığı var. Her yer üniversite açmışsınız ama gerekli becerileri kazandıramazsınız. Ekonomimizin ihtiyacı olan becerileri sunmuyorsunuz. Şimdi bunu da halletmemiz lazım. Bu hızla halledilecek bir şey. O zaman bu gençler zaten özgür, demokratik, insan haklarına saygılı, her kimsenin kimseye yaşam için dayatmadığı bir ortamda bir de iyi gelir olursa zaten Türkiye'ye döner. Ben kendimden örnek vereyim. Ben bir fabrikada elektronik mühendisi olarak, araştırma geliştirme mühendisi olarak çalışıyordum. Kalsaydım herhalde o fabrikada yükselirdim. Türkiye'ye eminim yararlı işler yapardım. Yurt dışına gittim. Yurt dışında bir üniversiteden karşılıksız burs aldım. Doktoramı yaptım. 30 yıl çalıştım Amerika'da. Geldim. Şimdi Türkiye'ye çok daha faydalı olabileceğim. Niye? Çünkü çok daha önemli bilgiler edindim, beceriler edindim. Şimdi o becerilerle geri döndüm. O anlamda bu tür bir beyin göçü eğer geri getirebilirseniz başta bir kayıp gibi gözükmesine rağmen uzun vadede faydalı da olacaktır. Biz bütün bu mühendis, doktor, bilim adamı arkadaşlarımız, kardeşlerimizi inşallah ülkemize geri cezbedeceğiz. Gerekli zamanda her şey daha iyi olacak. Peki çok teşekkür ederiz Ben katıldığınız için. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.